Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel bluzun çalışmasını anlatacağım. Birlikte yapacağız arkadaşlar. Ben koton ip kullandım. Tığ numaramsa 4 milim. Gerçekten de çok güzel bir çalışma oldu. Çok da keyif aldım yaparken. Bütün detaylarıyla size anlatacağım arkadaşlar. O zaman hemen videomuzun yani bluzumuzun yapılışına başlayalım. Evet, ben böyle iki renk kullanıyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. İplerim %100 koton ip ve tığ numaramsa 4 milim. Elinize göre ayarlayın ve çok sıkı da örmeyin derim arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. Pembe ipimle başlamak istiyorum. Diğer ipimizi kenara aldım. Şöyle önce bir başlangıç ilmeği yapalım. Bunu saymıyoruz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Şimdi bunun üzerine tam 78 tane zincir çekeceğiz. Ama böyle çok sıkı olmayan zincirler olacak. Sıkı yapmamaya çalışın. Tığınızı elinize göre ayarlayın. Eğer ki baktınız çok sık oluyor, tığınızın numarasını değiştirin, bir üstünü kullanın. Ama 4 milim normalde ideal olacaktır. Şimdi ben 78 tane zincirimi çekeyim. Sonrasında devam edelim. Evet, 78 tane zincirimi çektim. Şöyle kalınlığını da göstereyim size. Ve çok sıkı olmayacak arkadaşlar. Ve bu bizim boynumuz olacak. Şöyle tuttuğumuz zaman bu bizim boyun kısmımız arkadaşlar. Bunun kafamızdan geçmesi gerekiyor. Yani eğer ki ipiniz çok fazla inceyse tığınızı değiştirin derim arkadaşlar. Yoksa normal şartlarda bu ideal. Şimdi bunların ikisini, iki ucumuzu birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle düzgünce tutuyorum. Şöyle düz bir şekilde şu ucunu, bu başlangıç zincirimiz vardı. Bir de ilk yaptığımız zincir vardı. İlk yaptığımız zincire biz batacağız arkadaşlar, oraya şu. Bu zaten ilk yaptığımızda biz şuna batacağız, ilk yaptığımıza. Buna batıyorum. İçerisinden çıkardım. Diğerinin içerisinden kaydırdım. Bunları birbirine bağlamış oldum. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Üzerini doladım. Aynı battığımız boşluğa tekrar batıyorum. Buraya ikili trabzan yaptım. Tekrar üzerini doladım. Tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım. Zincirimizi de sayarsak toplamda 3 tane trabzanımız oluyor. Şimdi üzerini doluyorum. Araya zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Şöyle birazcık da yakınlaştırayım. Şimdi sayıyoruz. 1, 2. Üçüncünün tepesine batacağız. Üçüncünün tepesine ikili trabzan yaptım. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi hemen şöyle bakalım. Tekrardan 1, 2. Üçüncünün tepesine batacağız. Önce doluyoruz. Üçüncünün tepesine batıp buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve sonuncusu. Şimdi hemen size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde yuvalarımızı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi burada yaptığımız gibi 1, 2 tane atlıyoruz üçüncüye. Üçüncüye 3 tane ikili trabzan. Sonra tekrar 1, 2 tane atlıyoruz üçüncüye 2, 3 tane ikili trabzan. Bu olduğu gibi şuraya gelene kadar arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Bu ilk sıramızda bunu dolandırıyoruz. 2 tane boşluk üçüncüsüne. Üçüncü zincirimizin tepesine batarak üçer tane ikili trabzan yaparak şu sona kadar gelelim. Bakın sona kadar geldim. Tam dediğim gibi yaptıysanız burada 2 tane sadece kalmış olacak ve toplamda bu yuvalardan
26 tane yapmış olacaksınız arkadaşlar. Şimdi bunu buna bağlayacağız. Hemen şöyle bağlayalım. Şu ilk trabzanın tepesinden ilmeğimi aldım. Diğerin içerisinden geçirdim. Üzerine bir zincir çektim. Artık burada ipimi kesebilirim. Burada kesiyoruz. Bu bizim kafamızın, bu bizim kafa tarafımız olacak arkadaşlar. Dediğim gibi ipten ipe fark edebiliyor. Bu önemli olan bu. Sizin kafanızdan geçebilmesi önemli. Çok da açık yaka olmayacak. Onu da hemen belirteyim arkadaşlar. Şimdi diğer rengimle devam edeceğim. Şimdi arttırmalarını ve köşe kısımlarını yapacağız. Bunun için yine hemen bir hareketli trabzan yapacağız arkadaşlar. Bir başlangıç ilmeği yaptım. Herhangi bir yerinden şöyle baktığımız zaman önce şimdi köşesini oluşturalım. Şurada 3 tane herhangi bir yerinden başlıyorum. Şu 3 tane gördüğümüz trabzanın ikincisinin tepe noktasına batacağız arkadaşlar. Şimdi buraya hemen bir tane ikili trabzan yaptım. Üzerine bir zincir çektim. Üzerine doladım. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha ikili trabzan yaptım. Yani bu bizim arttırma noktalarımız olacak. Köşelerden bir tanesi. 4 tane köşe yapacağız. Bu köşelerden bir tanesi. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine doluyorum arkadaşlar. İlk önüme gelen boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine doluyorum. Yan taraftaki boşluğa geçtim. Bunun içerisine de ikili trabzanlar yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bakın şöyle göstereyim. Bu bizim bir köşemiz. Bunlar da boşluklarımızı doldurmaya başladığımız ikinci katımızın devamı. Şimdi şu yuvalardan tam 7 tane yapacağım arkadaşlar. 1, 2. Bunu saymıyoruz. 1, 2, 7 tane yapayım ben. Sonrasında devam edelim. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya bir köşe yaptık. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yuvamızı oluşturduk. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar bir yuva daha yapıyoruz. Köşe pardon. Yine üzerine doluyorum. Zincir çekmiyoruz. Hemen bu önümüze gelen yuvanın ikincisine tepesine batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Tekrar aynı boşluğun içerisine bir tane daha ikili trabzan yaptım. Yani burada bir tane V yapmış oluyoruz. Bu bizim ikinci köşemiz. Şimdi ne yapıyorum? Üzerine doluyorum. Hemen yan taraftaki boşluğun içerisine battım. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi bakın arkadaşlar, buraya tam 6 tane daha. Burada 7 tane yaptık. Köşe yaptık. 7 tane yuva oluşturduk. Sonrasında köşe yaptık. Şimdi 6 tane daha yapacağız. Sonra köşe yapacağız. Köşeye gelene kadar ben 6 tane yapayım. Yine de göstereceğim size. 6 tane daha yuva yapacağız. Köşemizden sonra 6 taneyi tamamladım. 6 tane tamamladıktan sonra şimdi tekrar 1-2 tane daha köşe yapacağız. Hemen üzerine doluyorum. Önüme gelen ilk yuvanın ikincisine, tepesine batıyorum arkadaşlar. Bir tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Tekrar üzerine dolayıp aynı boşluğun içerisinde bir tane daha ikili trabzan yaptım. Burada V yapmış oluyoruz. Şimdi tekrar üzerine doladım. Yan taraftaki boşluğumuza battım arkadaşlar. Burada tekrar 7 tane
tekrar 7 tane yuva oluşturacağım arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman bu bir köşesi. Burada 7 tane var. Ön tarafımız, yan tarafı şöyle tutayım. Burada 6 tane var. Şimdi burasını 7 tane yapacağız yuvadan. Aynı şurada olduğu gibi. Burada da sadece 6 tane yapmak için yuvamız kalacak. Boşluğumuz kalacak. 6 tane de yapıp bunu burada bağlayacağız. Bu taraflarını göstermeme gerek duymuyorum. Çünkü bu yaptığımızın aynısını buralarda da yapacağız. Yani 7 tane, sonrasında bir köşe, sonrasında 6 tane, tekrar bir köşe, 7 tane, bir köşe ve 6 tane. Burada buluşalım arkadaşlar. Ben buraya kadar yapayım. Bundan sonra devam edelim. Başa kadar geldim. Yani başladığımız yere kadar. Bu bizim şimdi boyun kısmımız olacak. Boyundan başlayıp aşağı doğru inecek. Eğer ki buraları size derseniz biraz daha açık yakalı olsun derseniz, mesela bu ön kısmına 7, yan kısmına 6 tane yaptık. Yani bu ön kısmına birer tane eklerseniz, yanları da birer tane eklerseniz 4 tane arttırmış olursunuz. Üçer sayıdan sayarsanız 3 kere 4 12 eder arkadaşlar. 12 ile 78'in üstüne koyarsak 90 ilmekle başlarsanız biraz daha büyük olmuş olur. Onu da hemen belirteyim. Şimdi bunu buraya bağlayacağız hemen. Şu başladığımız köşemizin ilk yerinden ilmeğimi aldım. Diğerinin içerisine çıkarttım. Bir tane de zincir çektim. Ve artık ipimi burada kesiyorum. Bunu da buraya bağlamış olduk. Köşelerimiz belirgin. Diğer yerlerimizde. Şimdi bir sonraki ipimizle, pembeyle devam edelim arkadaşlar. Bundan sonrası hep aynı şekilde devam edecek. Şöyle başlangıç ilmeği yaptım. Şöyle herhangi bir köşesinden başlıyorum. Üzerine doladım. Direkt bir köşenin içerisine girdim. Buraya ikili trabzanımı yaptım. Araya bir zincir. Sonra tekrar ikili trabzan. Üzerini doladım. Hemen yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Yanındaki boşluğa ikili trabzan 3 tane. Aralara zincir çekmiyoruz. Sadece köşelerde zincirlerimiz var. Birer tane. Arkadaşlar devamlı şimdi böyle yaparak artık büyütmeye başlayacağız. Ben şu köşeye geleyim. Köşeyi de size göstereceğim. Bakın burada bir köşe yaptık. Buraları doldurmaya başladık. Şuraya kadar geleyim. Burasını da göstereceğim hemen size. Buraya gelince burada şaşırmayalım diye size gösteriyorum. Burada bu 3 tane yuvamızdan hemen sonra köşeye gelmeden buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi arttırma yerimiz, yine köşemiz. Üzerine doluyorum. Köşemize bir tane, üzerine bir zincir, yine aynı boşluğun içerisine bir tane daha. Hemen üzerini dolayıp şu yan taraftaki boşluğun içerisine batıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan. Yani böyle yaparak ilerleteceğiz. Şöyle şu an iki köşesini yapmış olduk. Bu şekilde de büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz. Ben biraz büyüteyim size göstermek için, sonrasında da nasıl kendi bedenimize uygularız onu hemen size göstereceğim. Evet, şimdi ben burada 3 sıra yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu kendi bedeninize nasıl uygularsınız, yani kaç beden olursunuz olun hiç fark etmez. Şu kafa kısmı önemli. Sonrasında bu iki köşeden, bu bizim omuz başlarımıza denk gelecek. Bunlar ön ve arka. Bunu buradan tutup ikiye katladığımız zaman bu bizim
bluzumuzun, üstümüzün formu. Yani şimdi bunu biz öreceğiz. Şu iki kısmı bizim burada kolumuz olacak. Koltuk altımızda burası rahat kavuşuyorsa, şu iki kısmı rahat kavuşuyorsa bu bedenimize uygun demektir anlamına geliyor. Ona göre kendi bedeninize uygulayabilirsiniz. Yani bunu örün arkadaşlar, belki 10-15 lira. Yani bedenden bedene fark eder. Ben 36 beden için öreceğim arkadaşlar. Onların sayılarını da vereceğim. Santimetre olarak da vereceğim size. Bunu örebildiğiniz kadar örün. Şu iki kısmını dediğim gibi koltuk altınızda bunu kafanızdan geçirdiğiniz zaman şu iki kısmı koltuk altınızda birleşiyorsa, kolunuz burada rahat bir şekilde duruyorsa bu sizin bedeninize uygun demektir anlamına gelir. Ben şimdi bunu kendi bedenime göre, yani 36 bedene göre büyüteyim arkadaşlar. Sonrasında da devam edelim. Evet arkadaşlar, buraya kadar ördüm. Bu benim üst tarafım için uygun. Bakın şu kenarından tutup ikiye katladığımız zaman bu şekilde formumuz ortaya çıkıyor arkadaşlar. İsterseniz ben böyle yaptım. Sizin için de belki fikir olur. Böyle bir işaretleyiciyi aldım. Tam şu köşesinden karşısına denk gelen köşesine bunları tutuşturdum arkadaşlar bu şekilde. Bu tarafını da aynı şekilde tutuşturdum. Böyle tuttuğum zaman bunu ben giydim arkadaşlar. Baktım tam kol kısmı olsun, beden kısmı olsun, tam oluyor arkadaşlar. Hemen size de şöyle santimetre olarak da boyunu vereyim. Bu kısmını 36 beden için uyumlu. Hemen şöyle ölçersek şuradan tam tutuyorum. 40 santimetre arkadaşlar. 40 santimetre. Burası tam 40 santimetre denk geliyor. Eğer siz de 36 beden için yaparsanız. Şimdi biz bluzumuzun alt tarafına çalışacağız. Yani şu kısımlarını birleştireceğiz. Ve aşağı doğru ineceğiz arkadaşlar. Gri rengimle devam ettiğim için hemen bir başlangıç düğüm yaptım. İşaretleyicilerimi de çıkarttım bu arada. Şimdi arkadaşlar bu köşelerini birleştireceğiz öncelikle. Nasıl yapıyoruz? Bunu böyle ters çevirdim bana doğru. Bu tarafı tabii ki düzü ve tersi. Bunu demiyorum, böyle bu şekil olarak ters çevirdim. Şimdi hemen üzerine doladım tığımın. Şu köşesine, şu köşesi var ya, iki tane V'nin olduğu yer. Oraya batıyorum boşluğa. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Üzerini doladım. Bu sefer karşı taraftakini alıyorum arkadaşlar. Hemen yaptığımız V'nin içerisine batıyorum. Buraya da bir tane ikili trabzan yaptım. Üzerini doluyorum. Hemen yan tarafa, bu V'mizin yan tarafına, boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3. Şimdi boşluklarımızı doldura diğer köşeye kadar devam edeceğiz. Ben size hemen şu köşenin nasıl durduğunu göstereyim. Sonra diğer köşeye kadar örmeye devam edeceğim. Şöyle biraz da yakınlaştırayım. Bakın arkadaşlar, bunu buraya bağlamış olduk. Bu şekilde bunlar bağlı. Şimdi ben bu köşeye kadar devam ettireyim. Buraya geleyim. Buradan buraya nasıl geçiş yapacağız onu göstereceğim. Arkadaşlar, küçük bir detayı da atlamak istemiyorum. Çünkü ben size sadece en olarak verdim santimetresini. Bir de size şöyle koldan, tam kol başından buraya kadar ne kadar santimetre onu da vereyim.
Onu da hemen şöyle vereyim arkadaşlar. 18 santimetre. Bunun boyu, yani koldan aşağı inmesi. Toplam bittikten sonra da zaten vereceğim ama yine de böyle bir vermek istedim. Şu aradaki mesafeyi de vereyim size hemen. Şöyle sıfırdan tutarsak 14-15 santimetre civarında arkadaşlar. Bu sayılarını da vermek olursa, gerekirse onu da vereyim. 13 tane toplamda yapmışım. 13 taneden sonra koltuk altı kısmını ayırmaya başlamışız. Onu da hemen vereyim sayı olarak. Eğer aynı kalınlıkta bir ip kullanacaksanız ve 36 beden için yapacaksanız uygun. Şimdi ben buraya kadar ördüm arkadaşlar. Tam köşeye geldik. Hemen tığımın üzerine doluyorum. V'nin içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. Üzerini doladım. Bu sefer karşı taraftakinin içerisine batıyorum. V'nin buraya da bir tane ikili trabzanımı oluşturdum. Bunları da buraya bağlamış olduk. Şimdi üzerini doladım. Hemen V'nin yan tarafındaki boşluğa 3 tane trabzanımı yapıyorum. İkili trabzanımı. Yuvamı oluşturuyorum. Ondan sonrası hep yuvamızı yapmakla geçecek. Hemen size de göstereceğim. Şurayı, şu grubumu da bitireyim. Bakın bu şekilde ortaya çıkıyor. Aynı burada olduğu gibi. Şimdi biz buraya geldiğimiz zaman da tekrar dolduracağız. Burayı da size göstereceğim arkadaşlar. Ben şimdi burayı olduğu gibi komple buraya kadar doldurayım. Burada buluşalım arkadaşlar. Evet, sona kadar geldim. Buradan dolaşarak buraya kadar geldim arkadaşlar. Şimdi burada bunu bağlayacağız. Aynı şurada olduğu gibi. Şimdi bu son boşluğa da 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi şöyle tuttuğumuz zaman zaten şu trabzanımızın tepesine buraya batıyorum. Buradan ipimi aldım. Diğerinin içerisinden çıkardım. Kaydırdım. Yani bunları bağlamış olduk. Şu ipleri de zaten yok edeceğiz. Bunu buraya bağlamış olduk artık. Bunlar birlikte. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane zincir çekiyorum. Hemen ipimi burada kesiyorum. Bunu buraya bağlamış olduk. Bunu da buraya bağlamış olduk. Şimdi arkadaşlar diğer sıraya geçeceğiz. Diğer sırayı da size kısaca göstereceğim. Yakınlarından bir yerden başlayayım. Ondan sonrası zaten döne yani şöyle döne tekrar buraya gelip tekrar ip keseceğiz. Tabii siz kaç renk yapmak istediğinize bağlı. Ben 2 renkten yapmak istedim. İsterseniz tek renk ya da böyle rengarenk de yapabilirsiniz. O da çok güzel olur. Böyle yapa aşağı doğru ineceğiz. Kendi boyumuzu ölçeceğiz. İsterseniz sizin için kolaylık olmasını istiyorsanız bir tişörtünüz ya da başka bir üstünüzü bunun üstüne koyarak ya da bunu üstüne koyarak da ölçebilirsiniz. O boyutta yapmak isterseniz fikir olarak söylüyorum. Şimdi ben tekrar diğer rengimle devam edeceğim. Size de hemen şu geçiş noktalarını göstereceğim. Sonrasında ben üstümü bitireceğim. Şu kol kısımlarına da bakın, kol kısımları bu şekilde. Zaten dönerek geleceğiz. Buralarını da kapatacağız. Buraları hiç belli olmayacak. Ama isterseniz derseniz ki ben biraz daha uzun kollu istiyorum derseniz bunu devam ettireceğiz. Ya da bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bu omuzlarımızdan hafif aşağı düşüyor. Öyle söyleyeyim. İsterseniz biraz daha uzatabilirsiniz. Ben şimdi şuradan başlayayım. Size geçiş noktalarını gösterme amaçlı. Şuradan başlayayım mesela. Buraya hemen yuvamı yapıyorum. Bundan sonrası gerçekten hiç zorluğu yok. Kolay. Böyle yapa gideceğiz. Burada ne yapmıştık? Burada bir tane yuvamız var. Burada da bir tane tekimiz var. Şimdi burada ne yapıyoruz? Şu boşluğa, yuvamızdan sonra hemen ilk gelen boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 2 3
bu köşemizin iki kısmı. Köşemizin iki kısmını atlıyoruz. Üzerini doladım. Hemen yan taraftaki boşluğa, yuvamızın yan tarafındaki. Buraya da hemen 3 tane ikili trabzanımızı oluşturuyoruz. Sonrasında böyle bu şekilde devam ediyor. Yani hemen şöyle söyleyeyim. Bakın. Bu şekilde yapıyoruz. Yani şuradaki bizim V, şu iki V'nin birleştiği yer, sadece bu köşelerini çalışmış oluyoruz. Ortaya da bir şey yapmıyoruz. Bakın. Rahatsız edici hiçbir durum yok. İsterseniz bu durumda da bırakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ya da sık iğne geçebilirsiniz. Ya da dediğim gibi devamını getirebilirsiniz de. Şimdi arkadaşlar burası böyle. Diğer tarafını da aynı şekilde yapacağız. Bu köşesini de aynı şekilde yapacağız. Yani buraya geldiğimiz zaman buraya 3 tane, sonrasını atlayacağız. Yan taraftaki burasını boş bırakıyoruz. Yan taraftaki köşemiz içine 3 tane doldurarak böyle dolandırarak geleceğiz. Buraya geldiğimizde ise şurada birleşme yerine bunu kaydırma yaparak birleştirip ipimizi kesip bir sonraki sıraya geçeceğiz. Böyle dolandıra 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 arkadaşlar bluzumu istediğimiz boyuta getireceğiz. İsterseniz başka bir tişört ya da bluzunuzu da ölçebilirsiniz. Üzerine koyup ona göre de boyunu ayarlayabilirsiniz. Ne kadar yapmak isterseniz ya da üzerinize giyip direkt bakabilirsiniz. Şimdi ben devam edeceğim. Bluzumun alt tarafını bitireyim. Sonrasında devam edelim. Size bitmiş halini de göstereceğim. Sonrasında karar veririz zaten. Şu yan taraflarını uzatma konusunda, kol kısımlarında ve altında. İsterseniz buraları da sık iğne geçebilirsiniz. Arkadaşlarım, bitirdim bluzumu. Bu şekilde ben kollarını böyle bırakmayı tercih ettim. İsterseniz bir kat ya da iki kat ya da istediğiniz kadar da yapabilirsiniz. Bu omuz başları bizim omuzumuzdan biraz daha aşağıya düşüyor arkadaşlar. Onu da hemen belirteyim. O yüzden gerek duymadım biraz daha uzatmaya. Ama dediğim gibi eğer isterseniz siz biraz daha uzatabilirsiniz. Hani daha uzun kollu istiyorsanız ya da yarım kol istiyorsanız yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde devam ettirerek trabzanlarımızı oluşturarak yapabilirsiniz. Şöyle alt tarafını göstereyim. Burada da bitirdim. Buraya da hiçbir şey yapmadım. Bu hali benim çok hoşuma gittiği için olduğu gibi bıraktım. Ama bunu isterseniz biraz daha uzatabilirsiniz. Size kalmış. Motifimiz bildiğiniz gibi her şeyini detaylarıyla size anlattım. Sadece şimdi size ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. Zaten daha büyük bedenler için nasıl yapabiliriz onu da videoda detaylıca anlattım. Bütün. Şimdi şöyle size şu genişliğini vereyim. İlk önce şuradan tutarsak buraya 40 santimetre arkadaşlar. Şöyle 40, tam 40 santimetre ediyor. Tam omuzdan aldığımız zaman o da 45 santimetre arkadaşlar. O da 45 santimetre. Sonrasında şu omuz başlarının, onu da vereyim size. 13 santimetrede omuz başları. Şu iç tarafımıza denk gelen kısım, ikisinin arası da 16-17 santimetre arkadaşlar. Bütün ölçüleri de size verdim. Kendi bedeninize göre, ona göre ayarlarsınız. Eğer uzatmak isterseniz uzatabilirsiniz. Ya da dediğim gibi kolumu biraz daha uzun olsun istiyorsanız onu da genişletebilirsiniz arkadaşlar. Hiç sorun olmaz. Videomu burada sonlandırırken, eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum kesinlikle. Çünkü çok güzel bir bluz yaptık. Sizin de ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum. Haricinde
Ben yaparken çok keyif aldım ve çok kısa bir sürede de bluzumu bitirdim arkadaşlar. Siz isterseniz tek renk, isterseniz rengarenk, isterseniz benim gibi iki renkte yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.